Dizi beni iki tatmin edici olmayan sonla baş başa bıraktığından beri, Jack Bauer'in 24'teki görevlerine uygun bir halefi uzun zamandır bekliyordum, çünkü gerçek zamanlı hikaye anlatımı ve yüksek riskli planların karışımı tarihin en ilgi çekici televizyonlarından bazılarını oluşturuyordu. Kiefer Sutherland'ın kendisi de başta Designated Survivor olmak üzere diziyi sağlam bir şekilde devam ettirmiş olsa da, bazı sorunları olsa da Vincent Ackles'ın Prime Video'daki Countdown ile nihayet uygun halef gelmiş gibi görünüyor. One Chicago'nun ortak yaratıcısı Derek Haas tarafından yaratılan Countdown, Los Angeles'ta geçiyor ve LAB, FBI, DEA ve gizli servisten bir grup çalışanın, bir iç güvenlik görevlisinin aniden öldürülmesini soruşturmaya yardımcı olmak üzere gizli bir görev gücü için görevlendirilmesi etrafında dönüyor. Soruşturma süresince, grup bir yandan birbirlerinin farklı çalışma tarzlarına uyum sağlamak zorunda kalırken, diğer yandan da bir teröristin milyonları tehdit eden yıkıcı bir saldırı planlamasıyla daha büyük bir tehdidin ortaya çıktığını keşfeder. Countdown'un konusu tam olarak beklediğiniz şey ve bu her zaman kötü bir şey değil. Hem One Chicago serisi hem de FBI ile suç aksiyon hikayeleri dünyasında bolca deneyime sahip olsa da, International gibi yapımlarla deneyim kazanmış olsa da, Countdown'un önceki işlerinden ayrılmasına yardımcı olan şey, dizinin hikayesine serileştirilmiş yaklaşımı. Haftanın vakası gizemleriyle bölünmüş gevşek bir kapsayıcı tehdide sahip olmak yerine, dizinin her bölümü bir öncekinin yeni liderleri ve karakter anları üzerine güzel bir şekilde inşa ediliyor. Countdown'un olay örgüsündeki en hoş sürpriz kesinlikle risk duygusu, çünkü premierinden itibaren hiçbir karakterin hikayede gerçekten güvende olmadığını ortaya koyuyor. Sezon devam ettikçe, kişisel bir atılımın eşiğinde olduğunu hisseden ya da geçmişlerini daha fazla anlatan bir bölüm için hazırlanan bazı karakterler bunun yerine kendilerini ölümcül bir kurşunun ya da büyük bir patlamanın hedefinde buluyor. Bu durum dizinin karakter gelişimine yönelik bazı girişimlerini engelleyebilse de, bana 24'ün en öngörülemez anlarını hatırlattı. Bununla birlikte, Countdown'un 13 bölümlük serüveninde, özellikle de inceleme için bana sadece ilk 10 bölüm verildiğinden, kendimi biraz karışık buldum. Dizinin son 3 bölümünü izlemeden, sağlam bir notla sonuçlanıp sonuçlanmadığını tam olarak söylemek zor. Bu konuda sinir bozucu olan şey, 10. bölümün yeterince sağlam bir sezon finali gibi hissettirmesi ve olası bir ikinci sezonda yeni bir tehdit oluşturması. Bu yüzden şimdi sezona 3 bölüm daha devam etmenin gerekli olup olmadığını merak ediyorum. Bunun dizinin karakter gelişimine yönelik bazı girişimlerini engellediği iddia edilebilirse de, bana 24'ün en öngörülemez anlarını hatırlattı. Belirsiz sonun ötesinde, Countdown'un olay örgüsüyle ilgili en büyük sorun, çoğunlukla basit bir şekilde ilerliyor olması. Ana antagonisti erkenden yakalamaya yönelik görünürdeki planlar, açıkça onun kaçmasına yol açacak ve gerilim duygusu katmak yerine çalışma süresini uzatacak kırmızı saptırmalardır. Görev gücünün soruşturması bir bütün olarak, onlara bir sonraki büyük çıkışlarını sağlayacak ipucuna ulaşmaları ya da karakterleri geliştirmeye odaklanmaları için sık sık bir arzu hissetmeme neden oldu. Yine de bu her zaman en kötü şey değil, çünkü Countdown'un 13 bölümünün tamamını yazan Haas, dizinin gayrimenkullerini bazı heyecan verici set parçaları için kullanıyor. Özellikle, görev gücünün gizli görevdeyken, Los Angeles'taki çete lideri bağlantılarıyla şüphe uyandırmamak için resmi kanalları kullanmadan bir teslimat kamyonunu Meksika sınırından geçirmeye çalışması gereken bir sekans, yönetmenliği ve oyunculuğu sayesinde etkili bir şekilde geriliyor. Bazı karakterler anlamlı bir gelişim gösteriyor. Dizinin temposu büyük ölçüde patlayıcı merkezi tehdide odaklanmış olsa da, Countdown en çok karakter dramasına odaklandığında ilgi çekiciydi. İster Vincent Ackles'ın meçhumu ölümcül bir hastalığın giderek artan sorunlu semptomlarıyla mücadele etsin, ister Jessica Camacho'nun Olivera'sı derin bir gizli görevin ardından normal dünyaya yeniden uyum sağlamanın sancılarını çeksin ve bu sırada edindiği uyuşturucu alışkanlığı da dahil olsun. İster Elliot Knight'ın belli babasının gölgesinden kurtulup kendi kanun uygulayıcı mirasını oluşturmaya çalışsın, dizi topluluğu için bazı anlamlı anlar var. Bununla birlikte, diğerleri kadar ete kemiğe büründürülmemiş birkaç Countdown karakteri var. Eric Dane Blyton'un iş dışında bir şeyler yaşadığı anlaşılıyor, ancak sezonun sonuna kadar kişisel hayatına dair hiçbir bilgi edinemiyoruz. Violet Beanein Shepherd'ın ise daha karanlık bir geçmişi olduğu ima ediliyor, ancak gördüğümüz kadarıyla oyuncu kadrosunun geri kalanıyla aynı yüzleşmeyi yaşamıyor.
Bir Countdown karakterinin tam anlamıyla mayınlanmamış çok fazla duygusal malzeme ile dolup taşmasının en büyük örneklerinden biri Yanıt'ın Togo'nun Dravu'dur. Sezonun premierinden itibaren, Direj'in oğluyla ilgili bir tür kişisel trajedi yaşadığı ve belirtilmeyen bir nedenle artık kendisi oynayamasa da kendisini hala Küçükler Ligi beyzbol takımının yardımcı koçu olmaya adadığı ima edildi. Ancak dizi bu konuyu ele almaya hazır olduğunu her hissettiğinde, ya aksiyona ya da farklı bir karakterin yerine geçiyor. Countdown'un aksiyonu çok heyecanlı ve iyi çekilmiş. Dizinin anlatımıyla ilgili bazı sorunlarım ne olursa olsun, Countdown şık ve etkili aksiyonu sayesinde büyük ölçüde başarılı oluyor. Has ve yaratıcı ekibi, kalabalık Los Angeles pazarlarında hızlı tempolu bir yaya takibi, gergin çatışmalar ya da göğüs göğüse dövüş ve araç aksiyonunun bir karışımını içeren araba kovalamacaları olsun, olayları hareketlendiren pek çok heyecan verici sahne sunuyor. Countdown'un ilk 3 bölümü 25 Haziran'da Prime Video'da yayınlanmaya başlayacak ve yeni bölümler her hafta çarşamba günleri yayınlanacak.